Herkese merhaba. Bugün sizlere değişik bir model çalışması yapmak istiyorum. Modelimiz balık sırtı. Bakın. Bunu ben lastiksiz yaptım ama biraz sonra lastik hazırladım. Onunla birlikte çalışmaya başlayacağız. Arkasını da göstereyim isterseniz size. Bu arkası da değişik bir model şeklinde. Yani burayı da kullanılabilir. Şimdi modelimizin ayrıntılarına geçelim. Hep birlikte öğrenelim isterseniz. Biraz önceki hazırladığım model lastiksizdi. Bunu lastikli yaptım. Bu lastik bir düz, bir ters, bir düz, bir tersten oluşuyor. İsterseniz modelimize başlayalım. İlk iki ilmeğimizi beraber alıyoruz ve örüyoruz. İlk ilmeğimizi şişimizden, alttaki şişimizden çıkartıyoruz. İkinci ilmekle ondan sonraki ilmeği beraber örüyoruz. Yine bu ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şişimizde kalan ilmekle sonraki ilmeği tekrar örüyoruz. Bakın, çıkardım ve ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz. Gözüküyor değil mi? İkinci şişte kalan ilmeğimizle sonraki ilmeği tekrar alıyoruz. İkisini birden alıyoruz ve ilmeğimizi çıkartıyoruz. Çıkardım. İkinci ilmek kaldı. Tekrar onu birlikte örüyorum. Şişimizde kalmıştı diğer ilmeğimiz. Sonraki ilmekle yine beraber alıyoruz. Bütün örneğimizin bütün şeyi bu. Püf noktası bu. Sadece buna dikkat edeceğiz. Bir tanesini çıkaracağız şişten. İkinci ilmek kalacak. Ondan sonraki ilmekle birlikte tekrar öreceğiz. Tekrar bakın, şunu çıkarıyorum. Diğer ilmek kalıyor. Onunla birlikte sonraki ilmeği tekrar alıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldik. Bir ayrıntı göstermek istiyorum. Bakın, son 3 tane ilmeğimiz kaldı diye düşünelim. Bir tanesini de beraber öreceğiz. Bununla bunu birlikte alıyoruz. Çıkartıyoruz. Tekrar son kalan ilmeğimizle en sona alıyoruz. Çıkartıyoruz. Bunu tekrar bırakıyoruz ve bunu da örüp bitiriyoruz. Burayı düz örgüyle yaptık. Arkasına gelince ters örgüyle yapacağız. 2 sıradan oluşuyor modelimiz. Bu ikinci sıramız. 2 ilmeği birden alıyoruz. İlk ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ters örgü yapıyoruz. İkisini birden alıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Tekrar ikisini birden alıyoruz. İlk ilmeğimizi çıkartıyoruz şişten. Bu sırayı tümüyle böyle ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasının sonuna geldik. Bu ayrıntıyı da göstermek istiyorum. Bir ilmeğimiz kalmıştı. Sonra ikisini birden alıyoruz. Tekrar önündeki ilmeği çıkartıyoruz. En son ilmekle birlikte örüyoruz. Ters örgü yapıyoruz. Çıkartıyoruz. Önündeki ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve son kalan ilmeğimizi tek olarak örüyoruz. Bu da bir ayrıntı ve püf noktası. Ben biraz daha ilerlettim. Püf noktalarını tekrar anlatmak istiyorum.
lastikten sonra yaptığımız ilk sıraya başlarken 2 ilmeği birden alıyoruz. İlk ilmeği bırakıyoruz. İkincisini sonraki ilmekle birlikte alıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 2 tanesini alıyoruz ve teke düşene kadar örüyoruz. Bir tane ilmek bırakana kadar. Gelirken 2 ilmekle tekrar başlıyoruz. Bu püf noktası olur ise, buna dikkat eder isek kenarları daha düzgün çıkacaktır. Bu kenarlarına çok önem veriyoruz. Çünkü yapacağımız örgülerde dikişleri daha kolay olacaktır ve daha düzgün çıkacaktır. Modelimiz de çok şık, çok güzel, sıkı bir model. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese kolay gelsin.